Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bu tarifimde sizlerle hem görsel olarak hem lezzet olarak tadan herkesin beğendiği kundak tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Şerbet için tencereye 3 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 3 su bardağı su. Ve bir dilim limonun suyunu sıkarak içine ekleyelim. Şerbeti ocağa alalım. Şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 10 dakika kaynatıp ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Tatlının hamuru için yoğurma kabına 1 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt ve 1 paket vanilya ekleyip karıştıralım. Daha sonra 1 su bardağı irmik ve ilk etapta 2 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştıralım. Ununu azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Hamur toparlandığında spatulayı içerisinden aldım. Ununu azar azar ilave ederek elimizle yoğurmaya devam edelim. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardağı. Videoda gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olmalı. Hamuru tezgaha alalım. Elimizle bastıralım ve merdane ile açalım. Videoda gördüğünüz gibi ne çok kalın ne de çok ince olmasın. Yaklaşık yarım santim kalınlığında olacak şekilde açtım. Daha sonra yuvarlak bir kalıpla yuvarlaklar keselim. Çay bardağıyla da kesebilirsiniz yuvarlakları. Kenarda kalan hamurları tekrardan toparlayalım. Daha sonra tekrar açıp şekil vereceğim. Bir kase iri dövülmüş cevizim var. Hamurun içerisine sığdığı kadar cevizi yerleştirelim. Videoda gördüğünüz gibi sadece orta kısmından parmaklarımızla bastırarak yapıştıralım. İyice yapışmasını sağlayalım, pişme aşamasında açılmalar olmasın.
Tüm hamurların şeklini verdikten sonra çok az yağla yağlanmış tepsiye hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Daha sonra 175 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Nar gibi kızaran tatlılarımızı fırından alalım. 2-3 dakika kadar ilk sıcağının çıkması için bekletelim. Daha sonra sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökelim. ...2-3 saat kadar şerbetini iyice çekene kadar bekletelim. Ben çok fazla vaktim olmadığı için yaklaşık 1 saat kadar beklettim. Sizler 2 saat kadar beklettiğinizde şerbetin tamamını çekecektir. Üzerine Antep fıstığıyla süsledim. Ve tatlımız servis için hazır. Videoda da gördüğünüz gibi hem görsel olarak hem lezzet olarak harika bir tatlı oldu gerçekten. Eminim ki bu nefis tatlıyı sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve videomun daha çok kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Videomu izlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.